Burası Gelgit sonunda çekilen denizin olduğu yer. Biraz sonra deniz gelecek öğleden sonra. O yüzden yavaş yavaş karaya gitme vakti. Zanzibar'da da günün belirli saatlerinde gezebildiğiniz yerleri başka saatlerde gezemeyebiliyorsunuz. Çünkü Gelgit başlıyor. Zanzibarlı yerel halk bu sokaklara dolaşıyor. Buralardan alışveriş yapıyor. Buralardan yemek yiyor. Buralardan giyiniyor. Merhaba, ben Erkut Özen. Bu kez Zanzibar'dayız. Şu anda Zanzibar adasının ta kuzey ucundayız. En kuzey ucundayız. Şu anda rüzgar geliyor olabilir. O yüzden ben daha rüzgar almayan bir yere geçeyim. Buranın hakkında birkaç kelime anlatayım. Evet, burası Zanzibar adasının en kuzey ucu Nungwi. Zanzibar aslında iki adadan oluşuyor. İki büyük adadan oluşuyor. Bunlardan biri Unguja, biri Pemba. Aslında bizim Zanzibar olarak bildiğimiz yer Unguja adası. Zanzibar toplamanın ismi ve Zanzibar gerçekte Unguja adasından oluşuyor gibi bir hali var. Unguja'nın da en kuzey ucundayız şimdi. Yani haritaya bakıldığında yukarıya doğru kalan kısım, yani Türkiye'ye doğru olan kısımdayız. Unguja'da özellikle gidilecek yerlerden bir tanesi Nungwi plajı. Nungwi plajı 1990'lı yıllara kadar yerel halk tarafından turistlerin istenmediği bir yer olmuş. Turistik faaliyetlere kapanmış. Bu yüzden de çok fazla hırpalanmamış turistler tarafından, yatırımcılar tarafından. Yeni yeni gelişmeye başlamış bir yer. Ve Nungwi'de en büyük yerleşim yerlerinden bir tanesi Zanzibar adasındaki 3. büyük yerleşim yeri olarak biliniyor. Sahil çok güzel. Dünyanın en iyi 100 plajı arasında yer alıyor. Ve dünyanın en iyi balayı destinasyonları arasında da yine Nungwi, Zanzibar'la birlikte yer alan noktalar arasında. Plaj muhteşem gerçekten. Özellikle burası burun gibi olduğu için sağlı sollu iki tarafta harika görüntüler sunuyor. Bu Gelgit'ten bahsettim. Gelgit'i göstereceğim. Gelgit'le ilgili gerçek anlamda değişik bir olay var. Halk şu anda, arkamda görüyor musunuz bilmiyorum ama denizden Gelgit'in bıraktığı deniz canlılarını topluyorlar. Bunları hem ticari amaçlı topluyorlar hem de kendi yemek için, kendi ihtiyaçlarını gidermek için, evsel ihtiyaçlarını gidermek için topluyorlar. Nungwi, Zanzibar'a geldiğinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerin en başında yer alıyor. Buradan Zanzibar City'den, yani Zanzibar City olarak bilinen aslındaki Stone Town denilen, taş şehir denilen yerden burası yaklaşık 1 saat, 1,5 saat arası sürüyor. Sürekli dolmuşlar var. Sabah 5.30'dan akşam 21'e kadar Daladala ismi verilen dolmuşlar var. Artı taksiler var. Taksilerin ortalama fiyatı $40 civarında buraya gelmek için. Gerçekten uzun bir yol bu arada. Yol buraya gelirken fena değil ama geldikten sonra şehir içi yollar dediğim gibi çok köhne bırakılmış burası. Belki de çok iyi olmuş. Henüz çok bakir bir alan, çok yatırımcı gelmesine rağmen, İtalyanların özellikle burayı keşfetmelerine rağmen hala bakir sayılabilir Nungwi. İşte dün akşam bahsettiğim Gelgit tam da bu şekilde. Bakın sahilin durumu. Gelgit'ten sonra ne hale gelmiş. Tam da buralar denize girdiğimiz yerlerdi. Ve şuralarda, tam olarak şuralarda havluları yayıp güneşlenebiliyorduk. Ki Zanzibar'daki adalardan en az Gelgit olan bölümlerden bir tanesindeyiz. Saat 11 gibi. Akşam üzeri bu sular şuraya dayanıyor. Şurası yani denize sıfır oluyor. Tam şurası denize sıfır bir restoran haline, kafe haline dönüşüyor. Ve şu anda denizin içindeyiz diyelim. Çok fazla deniz canlısı var. Zanzibar'da
ya da az önce de bahsettiğim gibi okyanus içerisinde olan birçok olay Zanzibar'da da karşınıza çıkıyor. Bunlardan en önemlilerinden biri Gelgit. Şu anda denizin bayağı içerisindeyiz. Hatta ileriki kesimlerde çok fazla deniz her ne kadar böyle kumsal haline gelmese de arkada görüyorsunuz insanlar yürüyorlar. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Bayağı 100 metre falan gitmişler, hala diz seviyesinde. Tabii aslında bu bir yönden tehlikeli de bir durum. Bir dolu insan, yerli halk denizden bir şeyler topluyor. Bakalım neler topluyor, onlara bir bakalım. Evet, insanları görüyorsunuz. Şu anda yaptıkları şey denizden çıkan, daha doğrusu deniz çekilmesiyle Gelgit'ten sonra denizin ortasında kalan deniz canlılarını, kabuklu deniz canlılarını, ahtapot vesaire gibi deniz canlılarını yakalıyorlar ve pişirmeye hazır hale getiriyorlar. Bakın bütün yerli halk burada şu anda. Hepsi akşam yemeklerini belki de daha sonra fazla çıkartırlarsa restoranlara satacakları deniz canlılarını çıkartıyorlar. Çok enteresan görüntüler var. Ahtapotları da pişirmeye hazır hale getiriyorlar. Denizin ortası insan dolu. Tekneler karada gibi gözüküyor ama aslında onların hepsi sudaydı. Suda demirlemiş tekneler. Şu anda deniz çekildiğinden ötürü karada gibi, karaya vurmuş gibi gözüküyorlar. Öğleden sonra, akşam üzerine doğru daha doğrusu, bunların hepsi yeniden suda olacak. Ve işte teknelerin, balıkçıların olduğu yere geldim. Burada insanlar her zaman olduğu gibi Medcezir'den, yani Gelgit'ten sonra ne yapıyorlar? Denizden yiyeceklerini topluyorlar. Tabi gezen turistlerin de fotoğraf, video çekmelerinden para almaya çalışıyorlar doğal olarak. Bunu da ekmek parası vesaire şeklinde söylüyorlar. Kadınlar biraz daha sert, erkekler daha ılımlı bu konuda. Ve sürekli de zaten turistlere bir şey satmaya çalıştıklarından erkekler çalışıyor sahil boyunca. Bundan dolayı da çok fazla iletişim içindeler. Ve şu anda denizin içinden devam ediyoruz. Tümüyle denizin içindeyiz. Hatta yerli halkla birlikte denizin içindeyiz ve denizin içinde insanlar. Şuradakiler sanıyorum ahtapot yakalamışlar, bir bakalım. Kabuklu deniz canlılarını kırıyorlar bazıları. Bazıları da ahtapotu pişirmeyi bilenler bilir. Biraz vahşi bir şeydir ahtapot. Pişirmeye, yemeye hazır hale getirmek. Onları yapıyorlar. Biraz da sıkıntılı gözüküyor. Şimdi de deniz kabuklarını topluyorlar sanıyorum. Bakın. Zanzibar'da Gelgit'e denk gelmek çok olası. Haftanın birkaç günü daha geri alanlara doğru çekiliyor. Her gün normalde bir Gelgit var ama onlar daha kısa mesafeli. Bugün buradan kameraya gözüküyor mu bilmiyorum ama çizgi halinde dalgaları görüyorsunuz. Ta oraya kadar gitti. İnsanlar da şurada diz seviyesine gelmiyor. Yani normalde çok derin olan yerlerdeler. Ve ciddi anlamda su çekilmiş ve haftanın birkaç günü oluyormuş. Biraz önce bir arkadaşla konuştum burada. Detaylı olarak anlattı her şeyi. Kadınlar özellikle burada yemeklerini topluyorlar. Daha çok fazla kadın var. Deniz kabukları, kabuklu deniz hayvanlarını alıyorlar. Ve tabii ki ahtapotlar, çok fazla ahtapot var. Deniz canlılarını alıyorlar. Bunun resimlenmesini, fotoğraflanmasını, videolanmasını çok istemiyorlar. Hani para toplamak için değil, para verseniz de çok fazla bunu kabul etmiyorlar. Yani uzaktan da olsa çekiyoruz, zaten gözüküyor. Çok da detaya girmemek lazım. Ama denizden bu yiyeceklerini çıkartıyorlar. Evet, çok uzaklaşmış olamazlar. Zanzibar'da Nungvi bölümündeyiz. Nungvi denilen yerdeyiz. Nungvi şehri mi diyelim, Nungvi köyü mü diyelim, Nungvi bölgesi diyelim hatta. Bu bölgede Gelgit'in en az olduğu bölge olması dolayısıyla turistler tarafından en çok tercih edilen bölgelerden bir tanesi. Çok fazla da tur yapılıyor. İşte bu nal izleri de, arkamda gözüken nal izleri de bu kumlarda yapılan atlı gezilerin izleri. Atlar çok güzel bu arada, çok bakımlı. Güzel bir organizasyon yapıyorlar. Ve gerçekten hoş vakit geçirmek için yapılan aktivitelerden bir tanesi, gelenlere öneririm.
Buralarda sadece turizm yapılmıyor. Turizm yapılırken tabii turizme hizmet edecek ve onun yanında buradaki insanların yaşamasına yardım edecek olan, yani ne yapıyorlar? Balıkçılık yapıyorlar çok ağırlıklı olarak. Teknelerde yine nefis sahillerde yapılmaya, inşa edilmeye devam ediyor. Burası bir tersane. Bakın böyle de bir manzarası var. Dünyanın en güzel tersanelerinden biri herhalde burası. Tekne yapım atölyesi diyelim. Çok büyük tersane değil. Büyük gemiler yapılmıyor. Tekneler yapılıyor. Muhtemelen eskiden her yer böyleydi. Ama oteller, kafeler, işte turistik tesisler her yeri kaplayınca ne oldu? Bu tip güzel görüntüler kayboldu. Ama burası gerçekten doğal. Arka tarafında da bu insanların yaşadıkları bir köy var. Önünde de teknelerini yapmaya devam ediyorlar. Normalde denizin içinde olan nefis kumların üzerine basarak böyle devam ediyoruz. Bakalım denizin çekildiği yerler şu anda buralar ama biraz sonra sular da var. Gerçi yine videodan gözüküyor mu bilmiyorum. İleride insanlar var. Ta oralar bile insanların dizine geliyor. Dalgaların olduğu, dalgaların gözüktüğü yerlerde Medcezir'in, Gelgit'in en son noktası. Şu anki en son noktası. Biz de bayağı açıldık. Herhalde buraya kadar yüzemeyiz bile. Buralarda suyun başladığı yerler ama tabii ki çok sığ. Yavaş yavaş sular yükselecek akşama doğru. Böyle Uyumlu'ya benzer çok güzel bir görüntü var şu anda burada. Denizin ortasında, Hint Okyanusu'nun açıklarındayım. Çok da açık değilim, evet. Tam arkamda sahil var ama ancak burası Gelgit sonunda çekilen denizin olduğu yer. Biraz sonra deniz gelecek öğleden sonra. O yüzden yavaş yavaş karaya gitme vakti. Denize böyle gelebiliyorsunuz ama böyle tropik bir yerdeyiz diye çok da sıcak bir su yok. Gayet de serin, gayet de soğuk. Ama serinletici. Yani burada da bu lazım. Denizden çıkan adam. Nongvi tamamen bir tatil yeri. Nefis bir tatil yeri. Böyle burada çok fazla beklentileriniz olmayacak. Yani öyle Alaçatı, Bodrum, bilmem ne, beachler vesaire olmasın. Ama onlardan çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Otellerden beklentilerinizi de anlatacağım. Oteller biraz farklı burada. Sistemleri de farklı. Birkaç lüks otel dışında, birkaç bilinen periyot dışında birçoğunun yine farklı tarafları var. Yine onları da göstereceğim size. Şimdi biraz sonra otele gidelim. Çıktık. Şimdi kaldığım yeri göstereyim. Güzel bir lodge'da kalıyoruz, güzel bir otelde.
Güzel derken aslında otel derken böyle bungalov tarzı ama keyifli. Gelin hep beraber bir yürüyelim. Böyle kapıdan girdiğimizde böyle bir bahçesi var buranın. Binalar bu şekilde. Çatıları tam böyle karakteristik. Tanzanya stili diyelim. Afrika stili diyelim hadi. Güleriz de arada. Öyle diyen arkadaşlar da varmış. Ve bunlar da odaların balkon gibi, veranda gibi yerleri. Çok güzel bir bahçesi var. Bahçe ağaç dolu. Bakın. Nefis bahçeli bir yer. Sabah güzel bir kahvaltı çıkıyor. Harika bir personeli var. Çok güler yüzlüler, çok yardımseverler. Her yerde olduğu gibi aslında. Burası yine resepsiyonun kahvaltı bölümünün olduğu yer. Yine böyle odalar var. Hemen şuradakinde ben kalıyorum. Üstelik Zanzibar'da birçok yerde karşılaşabileceğiniz gibi yine burada işletmeci olarak Türkler var. Burası da öyle bir yer. O yüzden de daha keyifli oluyor. Bakın Hindistan cevizi, kokonat ağaçlarının üzerinde meyveleri duruyor. Hatta bahçenin içinde de çok tatlı bir botanik örtüsü var. Çok keyifli. Gelirseniz plaja da çok yakın. Plajın güzel kısmına yakın. Tam burnunda Nok diye biçin tam burnunda yer alan bir otel. Denize çok yakın. Ne kadar yani 100 metre değildir bile belki. Yürüdüğünüz yol 100-150 metre diyelim hadi. Ama çok sessiz, çok keyifli. Doğanın içinde kalıyorsunuz. O da çok dağınık olmasa odayı da gösterirdim. Belki çıkarken. Zanzibar'da her yer turistik bir yer değil tabii. Şehrinde bir içi var. Kendi buradaki yaşayan insanların yaşadığı yerler var ve oranın da bir çarşısı var. Çarşı biraz turistik olacak ileride ama şu anda yine yerlilere hitap ediyor. Çok güzel şeyler yapılmış. Gerçekten el sanatlarında da çok iyiler. Türklere de aşinalar bu arada. Çok Türk gelmiş. Ve o dükkanlardan birinin içindeyim. Şu anda. Bir dolu Zanzibarlı yerel halk bu sokaklara dolaşıyor. Buralardan alışveriş yapıyor. Buralardan yemek yiyor. Buralardan giyiniyor. Onlardan bir tanesindeyiz ama işte dediğim gibi birçok yer turistik kıvama girmeye başlamış. O yüzden de pazarlık yapılmadan hiçbir yerden çıkılmaması gerekiyor. Evet, şehrin içinde de böyle bir çarşı var. Akşam pazarı gibi insanlar alışverişlerini de buradan yapıyorlar. Biraz da turist bekliyorlar. Sokaklar hala boş sayılır. Gördüğünüz gibi evler, yaşadıkları yerler. Özellikle de insanları çok fazla çekmek istemiyorum. Hem kendileri farklı şeyler düşünmesin hem de çok da gerek yok. Ama arkada ekranlarda görebilirsiniz, sağda solda insanların yaşantıları da, dükkanları da hepsi burada yer alıyor. Dediğim gibi aslında insanları çok da fazla rencide etmemek için onları çekmemek gerekiyor. Bazı şeylerden rahatsız oluyorlar çünkü.
Gelen turistler sanki insanları burada sergilenen bir şey gibi çekmeye çalışıyorlar. Yerel kıyafetli insanları çekmeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Çok rahatsız oluyorlar. Bundan rahatsız olana da tepki gösteriyorlar. Bu da hiç şık ve hoş bir şey değil ama ne yapalım ki böyle oluyor. Bunun da biraz böyle tepkisel tarafları oluyor. Burası da Nung Vi'nin plajlarından çıkan değişik bir turistik çarşı yapmışlar. Birkaç restoran var. Çok fazla hediyelik eşya satıcısı var ama neredeyse her yer aynı şeyleri satıyor. Fiyatlar pazarlık yapmazsanız pahalı, pazarlık yaparsanız gayet iyi. Ama çok el işi olan bazı şeyleri çok beğendim. Gerçekten keyifli. Yaklaşık 5000 kişinin yaşadığı Nung Vi'de, 5500 kişinin yaşadığı Nung Vi'de Türkler de o kişilerin arasında yer alıyor ve işte onlardan bir tanesinin işletmesi Paşa Nung Vi No. 1 Zanzibar. Akşamları hemen önünde yer alan Che isimli rock bar. Ben rock bar diyorum ama güzel müzikler yapıyor. Bazı günler canlı müzik de var. Mutlaka Nung Vi'ye geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden biri. Nung Vi'de dediğim gibi yerleşim sonradan başladığı için çok da çevre bozulmamış ama bu bozulmaması böyle de kötü görüntülere yol açıyor. Çünkü haddinden fazla araç, haddinden fazla insan bu yollarda yürüdüğü için tali olan yollar böyle yağmur yağdıktan sonra çamurlu hale geliyor. Taksiler vesaire içinde geçmesi çok zor alanlardan bir tanesi oluyor. Yürümek biraz zor Nung Vi'de yani anlayacağınız. Nung Vi'nin en güzel köşelerinden birini bir otelin girişi oluşturuyor. Otele doğru sapan yol nefis şekilde ağaçlandırılmış ve o bildiğiniz orman, sonsuzluk ormanı yollarından bir tanesi olmuş. Çok keyifli bir yer. Fotoğraf çekmek için, video çekmek için de mutlaka görülmesi gereken küçük bir nokta ama nefis bir nokta. Nerede yer alıyor? İşte tam burada. Hotel Zanzibar. Z amblemli Otel Zanzibar'ın girişi hemen. Buraya gelirseniz Instagram'da paylaşacağınız çok fazla fotoğraf çekebilirsiniz. Nung Vi'de bir de meydan var. Taksim Meydanı gibi değil tabi. Ya da bildiğimiz meydanlar gibi değil. Yine toprak bir meydan. Tali bir alan. Akşamları Nung Vi'li gençler top oynuyorlar. Ve Nung Vi gençliğinin top oynadığı meydanda aslında bütün diğer bölgelere giden araçlar da park etmiş bulunuyor. Taksileri de burada bulabilirsiniz. Hatta normal gezerken taksiler sizi gayet farklı olmayan bir şekilde aynı Türkiye'deki gibi fazlasıyla taciz ediyorlar. Taksilerin de buradan kalktığını görürsünüz. Hemen meydanın kenarında güzel bir restoran var. İsmi neydi buranın? Unuttum. Hemen bir bakayım. MJ Cafe. MJ Cafe. Fiyatları Afrika yemeği veren yerlere göre bir tık pahalı gibi gözükse de çok lezzetli ve doyurucu ve çok büyük porsiyonları var. Çok tavsiye ediyorum. Mesela burada aklım benim noodle'da kaldı. Dün akşam burada balık yedik ama noodle yemek istiyordum. Tabii ki Asya değil burası. Noodle belki çok daha farklı şekilde yapılıyordur ama oradaki lezzetlere alışanlar için söylüyorum. Tadamadım. Gözümün kalma sebebi herhalde tabağın, porsiyonun yani çok büyük olmasından dolayıydı. Yine de bu meydana geldiğinizde Cafe MJ'ye gelebilirsiniz. Buradaki kahve açlığınızı da yine burada giderebilirsiniz. Çünkü burası aynı zamanda birçok yine alışık olduğumuz kahveleri, milkshake'leri vesaire, smoothie'leri sunan
Düzgün bir mekan, güzel bir mekan. Tavsiye ediyorum. Zanzibar'ın Nungwi bölgesinde kaldığımız bu güzel yerden sonra bugün Stone Town'a doğru gidiyoruz. Yol yine uzun. Bakalım yollarda neler varmış bir bakalım. Zanzibar'da Nungwi'den Stone Town'a gidiyorum. Bir taksideyim. Taksinin sürücüsü Hamis. Sürekli olarak birlikte gezdiğimiz buradaki sürücülerden biri. Numarasını hemen alta bırakacağım. Siz de eğer Nungwi'ye gelirseniz veya Stone Town'a gelirseniz hem havaalanından hem Stone Town'dan veya çevredeki beachlerden, plajlardan yine Hamis'i arayarak gerekli yardımda isteyerek, hatta benim adımı söylerseniz indirim bile yapabilir size. Yardımcı olacaktır. Hemen numarayı aşağıya bırakıyorum. Arası yol gerçekten harika. Her yer muz bahçeleri, palmiye ağaçları, Hindistan cevizi ağaçları. Yemyeşil bir yer.